Bugünkü videoda farklı mekanlarda geçen garip olaylara ve arkasındaki hikayelere bakıyoruz. Bu tür videolar eğlence amaçlı olup hiçbir şekilde gerçeklik anlamında belge ya da delil niteliği taşımamaktadır. Hazırsanız başlayalım. Çığlık Ormanı, İngiltere. İngiltere'deki Somerton ve Blackley köyleri arasında bulunan bu orman, halk tarafından en perili ormanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geceleri ormandan gelen korkunç çığlıklar, sisli gecelerde duyulan ayak sesleri ve fısıltılar en çok raporlanan olaylardır. Bu nedenle zamanla çığlık ormanı olarak anılmaya başlandı. Ormanda kaybolan insanların hayatları dolaşıyor, ziyaretçilerin musallat olduğu söyleniyor. Özellikle yerel halk 18. yüzyılda yaşamış olan intihara meyilli bir albaydan ve köylüler tarafından yakalanıp ağaca asılmış ve kafası kesilmiş bir hayduttan bahsediyor. Yakındaki köy sakinlerinden çoğu ormanda seyahat ederken onları takip eden siyah gölgeler gördüklerine dair yeminler ediyor. Orman hakkındaki en ciddi vakalardan biri de bulunan 20 cesettir. 1 Kasım 1948 sabahı Melton bölgesinde 11 çocuk olmak üzere 20 kişi ölü bulundu. Cesetler resmen et yığını haline gelmişti. Hiçbir yara izi bulunmaması çok dikkat çekiciydi. Birçok insan katliamın gerçekleştiği Cadılar Bayramı gecesi ormandan gelen garip ışıkları gördüğünü bildirdi. Otopsiye götürülen cesetlerden ölümlerine dair hiçbir ipucu çıkmadı. Yetkililer 3 hafta sonra ölüm sebeplerinin karbon monoksit zehirlenmesi olduğunu belirterek soruşturmayı hızlı bir şekilde sonlandırdı. Bu davranış gerçek anlamda çok dikkat çekiciydi. Zaten karbon monoksit zehirlenmesi başlı başına bir ironi barındırıyordu. Özel dedektif olan Robert Collins sonuçlardan tatmin olmayınca vakayı araştırmaya devam etti. Smerdon köyünde bilinmeyen bir dini tarikatın sözde faaliyetleri hakkında ipuçlarını ortaya çıkarmak için birçok tanık görüşmeleri gerçekleştirdi. Ertesi yıl ise trajik bir araba kazasında öldü ve sonrasında vakayı araştıran kimse kalmadı. Yıllar sonra Ekim 1998'de 4 üniversite öğrencisi yine aynı ormanda ve 50 yıl önceki olayla aynı gece kayboldu. Daha garip olan ise halkın yine gökyüzünde benzer ışıkları gördüğünü iddia etmesiydi. Cesetleri asla bulunamadı ve 3 hafta sonra polis soruşturması durduruldu. Daha sonraları paranormal vakaları inceleyen birkaç bilim insanı olayları kanıtladığını iddia etseler de dikkate alınmadılar. 7 Kız Kardeş Yolu, Nebraska. Nebraska eyaletinin hemen güneyindeki bu yol, inişli çıkışlı yapısının yanı sıra geçmişinde çok fazla gizem barındırıyor. Lincoln merkezli bir psikik medyum olan Cheryl Ann Fletcher, rutin ziyareti sırasında silahla göğüs kafesleri parçalanmış ve boyunlarından ağaca asılmış 7 cesetle karşılaştı. Cesetler ormanlık bir alandaki mezarlığın üzerinde asılıydı. Fletcher, burada duran her ne ise gün gibi açıktı. Erkek ve dişi karışık 7 ceset vardı. Benim dikkatimi sarışın bir çocuk çekti diyerek anlatmaya devam ediyor. Hayalet çocuğun soğuk tutuşunun bileklerini sardığını ve kendisini üzerinde yazı olmayan yıpranmış bir mezar taşına doğru çektiğini iddia ediyor. Orada çocuk kendini Matthew olarak tanıtmış, sonra bir şeyler fısıldayarak kaybolmuş. Fletcher daha sonra bu doğaüstü aktiviteyi belgelemek için bu konuda tecrübeli bir ekiple geri döndü. Konumun mülk sahibi ekibe bir sabah bölgedeki açıklık bir alanda yakut gibi parıldayan kırmızı gözler gördüğünü ve korkunç bir yaratığın yavaşça kendisine doğru yürüdüğü bir deneyimi anlattı. Hikayenin başka kaynaklarda geçen bir versiyonunda ise kıskançlık krizi geçiren erkek bir çocuğun tüm kız kardeşlerini öldürerek hepsini ağaca astığı anlatılır. Diğer bir versiyon ise şöyledir. Bir babanın karısıyla tartışması sonucu tüm kızlarını öldürür ve her birini yol kenarındaki 7 tepeciye asar. Bölgeye yol yapıldığı esnada ağaçların kesilmesiyle 7 kız kardeşinin ruhu serbest kalır ve tüm olaylar bundan sonra başlar. 1968 yılının Kasım ayında yerel polis ofisine tepelerde saat 23 civarında ortaya çıkan bir canavar hakkında birçok rapor geldi. Halktan gelen bu raporlar haftalarca sürdü. Raporlardan birinde küçük bir çocuğun canavar tarafından yakalandığı, vücudunun çizildiği ve bir hendeğe atıldığı iddia ediliyordu. Yıllar geçtikçe bu yolu ziyaret edenlerden gelen hikayeler artarak devam etti. Ziyaretçiler çığlıkların yanı sıra farların kararması ve hız göstergelerinin donması gibi elektronik aksaklıklardan bahsediyor. Bazıları ise hikayedeki gibi gölgelerden onlara izleyen kırmızı gözleri gördüğünü ve çan sesleri duyduğunu iddia ediyor. Her ne kadar şahitler çok gibi görünse de henüz bir kanıt yok ve hikayelerdeki tutarsızlıklar da olayı tamamen basitleştiriyor. Penhurst Akıl Hastanesi.
Pennhurst ilk olarak 1908 yılında Kasım ayında kapılarını açtı ve sadece zihinsel ve fiziksel engellileri değil, aynı zamanda başka bir yerde barındırılamayan göçmenleri, suçluları ve yetimleri de kabul etti. Bunun sonucu olarak sadece birkaç yıl içinde nüfusu aşırı yükselmişti. 1913'te çok saçma bir politikayı savunarak engellilerin vatandaşlığa uygun olmadığını ve barışı tehdit ettiğini belirtti. Dönemin birçok benzer tesisi gibi hastane dünyanın geri kalanından ayrı işleyebiliyor, tüm ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayabiliyordu. Bu da hastanenin gözlerden uzak ve tamamen soyutlanmış bir hapishane, daha doğrusu bir işkence merkezine dönmesine zemin hazırlamıştı. Aileler bu kişileri bırakıyor ve kimse bir daha sormuyordu. İşkencelerle ya da bakımsızlıktan kaç kişi hayatını kaybettiği ise bilinemiyor. 1960'ta çoğunluğu çocuk olan 2791 kişiyi barındırıyordu. Bu ise barındırabileceğinden tam 900 kişi daha fazlaydı. Buna karşılık 9 tıp doktoru ve 11 öğretmeni vardı. Öğretmenler ise eğitimsiz kişilerdi. TV muhabiri Bill Baldini, Philadelphia'daki TV10'da bu hastanenin 5 bölümlük bir tanıtımını yaptı. Bu tanıtımda izleyicilerin sindirmesinin zor olduğu bir ihmal ve istismar tablosunu ortaya çıkarttı. Bu görüntülerde yetişkinlerin beşikleri kayışlarla bağlanması ve kendi pisliklerinde yüzen akıl hastaları gibi rahatsız edici birçok şey vardı. Nihai sonuca rağmen birçok eski sakin ve personel Pennhurst'un bazı mahkumlarına çok iyi hizmet ettiğini iddia ediyor. Onlara göre herkes ihtiyacı olan tedaviyi almıştı. O andan itibaren hastanenin kapanması kaçınılmazdı ve 1987'de kapılarını kapattı. Bu kapanmadan sonra olaylar bitmedi. Birçok halktan kişiler burası hakkında şikayetlerde bulunuyor, acı çeken ruhların sesinden bahsediyorlardı. Mülkü devralan kişiler akıl hastanesinin birçok binasında birkaç büyük ölçekli araştırma yürüttü. Fotoğraflar, videolar, ses kayıtları ve ruhlarla kişisel karşılaşmalar dahil olmak üzere çeşitli paranormal aktivite kanıtlarını belgelediler. Kayıtlar arasında "git buradan, seni öldüreceğim, üzüldük, neden buraya geldin" gibi sözler söyleyen bedensiz sesler yer alıyor. Bilinmeyen bir erkek "korkuyorum" derken görünmez bir kadın "neden gitmiyorsun" diye sorular soruyor. Benim dikkatimi çeken şey ise mülk sahibi burayı bir müzeye çevireceğini belirtmesine rağmen burayı paranormal turlar düzenlediği bir alana çevirmiş durumda. Sonuçta bilet satıyor ve kimse paranormal olaylar yaşamayacağı yere para ödemez. Yani sanki buranın adını önce paranormal olaylar var diyerek duyurmuş, sonra da sahte olaylarla ziyaretçilere şov yapıyor gibi. Halka hizmet diyerek yola çıkıp yine sahtekarla dönüşen bir olay benim gözümde. La Musara kasabası gizemi. İspanya ve Leblona'daki bu kasaba devlet kayıtlarına geçen bir böcek istilasına maruz kaldı. Yerel halkın geçim kaynağı olan üzüm bağlarını yok eden bu istiladan sonra kasaba terk edildi. Gayri resmi olarak kasaba lanetlendi ve sakinlerinin kaçmasına neden oldu. Söylentilere göre kasabayı sık sık yoğun sis kaplar ve ziyaretçilerin yolunu kaybetmesine neden olurmuş. Kasabanın kalıntılarını keşfetmeye çalışanlar atların koşma seslerini ve anlayamadıkları fısıltılar duyduklarını bildirdiler. Bazıları kasabanın Davila del Sis olarak bilinen başka bir diyara açılan bir kapı olduğuna inanıyor. Belirli bir evin dışındaki belirli bir taşın üzerinden atlamak, şeytani yaratıkların bulunduğu bu karanlık diyara geçmenizi sağlıyormuş. 16 Ekim 1991'de 3 arkadaşıyla mantar toplamak için yola çıkan Enrique Martinez Ortiz'in ortadan kaybolduğu iddia edilir. Yolculuk sırasında Enrique arkadaşlarının gerisinde kalmış ve onu aramak için geri döndüklerinde Enrique gitmişti. Uzun süren arama çalışmaları sonuçsuz kalmış ve Enrique bir daha asla hiç görülmemişti. Katalan müzisyen olan Carles Ribat, "Bir gece kız arkadaşımla kasabaya gittik. Köye yakın bir sığınak bulup geceyi orada geçirdik. Gece yarısı kişneyen atlar gibi garip sesler duyduk. O kasabaya gitmeden önce paranormal şeylerin gerçek olduğuna inanmıyorduk. Şimdi o kadar da emin değiliz," diyor. Müzisyenin o geceden sonra kasabayla alakalı birçok şarkı yapması olayın etkisinden kurtulamadığını düşündürse de bence tamamen dikkat çekmek ve popülarite adına yapılmış bir eylem gibi duruyor. Başka paranormal videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.